Hiç yüksek bir binanın kenarında durup aşağıya bakarken garip bir çekim hissettiniz mi? Depresyonda değilsiniz, hayatınızdan memnunsunuz. O sabah kahvenizi içtiniz, planlarınızı yaptınız. Ama o korkulukların kenarındayken içinizden bir ses, mantıksız, korkunç bir fısıltıyla size şunu söylüyor. Ya atlarsan? Veya metro istasyonunda beklerken trenin hızla yaklaştığını gördüğünüz o milisaniyelik anda raylara doğru adım atma dürtüsüyle irkildiniz mi? Sonra korkuyla geri çekildiniz. Kalbiniz çarptı, kendi kendinize "Ben delirdim mi? Neden bunu yapmak isteyeyim?" diye sordunuz. Yalnız değilsiniz. Fransızlar buna "L'appel du vide" diyor. Yani boşluğun çağrısı. Bilim insanları ise buna yüksek yer fenomeni adını veriyor. Ve size garip bir haberim var. Bu his hayatınızdan vazgeçmek istediğiniz anlamına gelmiyor. Tam tersine bu beyninizin size yaşamak istiyorum deme şekli. Ama modern dünyada bu sinyaller karışıyor. Tıpkı çok sevdiğiniz, o kadar tatlı ki dayanamadığınız bir bebeği gördüğünüzde onu sevmek yerine sıkmak, ısırmak, mıncıklamak istemeniz gibi. Buna cute aggression yani sevimli saldırganlık deniyor. Sevgi ve saldırganlık, yaşama isteği ve boşluğa atlama dürtüsü. Neden beynimiz bu kadar çelişkili? Neden bir odaya girdiğimizde ne yapacağımızı unutuyoruz? Neden hiç tanımadığımız dizi karakterlerini en yakın dostumuz sanıp onlar ölünce yas tutuyoruz? Cevap sandığınızdan çok daha derinlerde ve biraz da korkutucu. Sorun şu ki biz 100 bin yıllık antika bir sisteme bugünün aşırı gelişmiş, yüksek çözünürlüklü oyunlarını yüklemeye çalışıyoruz ve doğal olarak sistem hata veriyor. Bugün zihninizin derinliklerindeki bu hataları yani glitchleri konuşacağız. Savana prensibinden kapı eşiği etkisine, neden vedayı düşündüğümüzden beynimizin sigortalarının nasıl attığına kadar. Hoş geldiniz. Burası kendi zihninizin arka bahçesi ve burada işler biraz karışık. Her şey burada başladı. Doğu Afrika savanalarında. Atalarımız yüz binlerce yıl boyunca bu manzaraya bakarak evrimleşti. Beynimiz bu ortamda hayatta kalmak için mükemmel bir şekilde tasarlandı. Evrimsel psikolog Satoshi Kanazawa buna savana prensibi diyor. Teori basit. İnsan beyni atalarımızın çevresinde var olmayan durumları ve nesneleri anlamakta ve bunlarla başa çıkmakta zorlanır. Bizim beynimiz M.Ö. 100 bin model bir süper bilgisayar. İşletim sistemimiz Savana OS 1.0. Ama biz bu bilgisayarda Modernite 2025 adında aşırı ağır, sürekli güncellenen ve virüs dolu bir uygulamaya çalıştırmaya zorluyoruz. Sonuç, sistem kasıyor, donuyor ve bazen mavi ekran veriyor. İlk ve en büyük hatamız sosyal ilişkiler. İngiliz antropolog Robin Dunbar'a göre savanadaki bir insanın bilişsel kapasitesi en fazla 150 kişilik bir sosyal çevreyi yönetebilirdi. Bu kişilerin yüzlerini görmek, seslerini duymak, onlarla aynı mağarada uyumak demekti. Beynimiz için kural basitti. Eğer birinin yüzünü her gün görüyorsam o benim kabilemdendir. O benim dostumdur, ona güvenebilirim. Şimdi bugüne gelin. Televizyonu açıyorsunuz, binlerce ünlü yüzü veya favori YouTuber'ınız. Onları her gün görüyorsunuz. Seslerini evinizin içinde duyuyorsunuz. Beyninizin o ilkel 100 bin yıllık kısmı ne yapıyor sanıyorsunuz? Onları kabileden olarak işaretliyor. Beyin, dijital görüntü ile gerçek görüntü arasındaki farkı ayırt edecek evrimsel süreye sahip olmadı. Ekranda bir yüz gördüğünüzde beyniniz sosyal tatmin hormonu olan dopamini salgılıyor. Harika diyor beyniniz. Arkadaşlarım yanımda, güvendeyim. Ama burada kritik bir eksik var. Oksitosin. Oksitosin dokunmayla, gerçek göz temasıyla aynı havayı solumakla salgılanan güven ve bağlanma hormonudur. Televizyon size dopamin verir, yani ödül merkezini uyarır. Ama oksitosin vermez. Çünkü oksitosin sadece karşılıklı etkileşimde, yani biri gözlerinizin içine gerçekten baktığında veya size dokunduğunda salgılanır. Beyniniz ödülü alır ama ruhunuz o bağı kuramaz. Bu tıpkı besin değeri olmayan şekerli bir sakızı çiğnemek gibidir. Beyniniz sosyalleştim sanır ama ruhunuz aç kalır. Bunun hakkında harika bir tespit daha var. TV dostları yani sürekli görünen yüzler kabiledendir. İşte bu yüzden bir dizi bittiğinde veya sevdiğiniz bir ünlü gittiğinde
sanki ailenizden birini kaybetmiş gibi yas tutarsınız. Çünkü beyniniz için o gerçekten ailenizdendi. Bu parasosyal ilişkiler modern insanın en büyük paradoksu. Milyonlarca insanı izliyoruz ama evde yapayalnızız. Dopamin bağımlısıyız ama oksitosin kıtlığı çekiyoruz. Peki bu eski donanım modern dünyanın aşırı yüklenmesiyle nasıl başa çıkıyor? Evinizdeki elektrik tesisatını düşünün. Mutfağınızdaki tek bir prize, buzdolabını, fırını, klimayı ve su ısıtıcısını aynı anda taktığınızı hayal edin. Ne olur? Voltaj yükselir, kablolar ısınır ve sonunda kat sigorta atar. Sigortanın atması kötü bir şey değildir. Evi yanmaktan kurtaran bir güvenlik önlemidir. İşte beynimizde de böyle bir sigorta sistemi var. Yale Üniversitesi'nden araştırmacılar buna dimorphous expressions yani iki biçimli ifadeler diyor. Çok mutlu olduğunuzda neden ağlarsınız? Mutluluk pozitif bir duygudur. Ağlamak ise negatif. Mantıken gülmeniz gerekmez mi? Veya o kadar tatlı bir bebek görürsünüz ki yiyesim geldi dersiniz. Hatta dişlerinizi sıkarsınız. Bu cute aggression'dır. Yani sevimli saldırganlık. Sevgi dolu bir anda neden saldırganlık gösterirsiniz? Çünkü beyniniz o an yaşadığınız pozitif duygunun yoğunluğuyla yani aşırı dopamin yüklemesiyle baş edemez. Sistem aşırı ısınır, homeostazi yani denge bozulur. Beyin sizi bu aşırı uçtan yani ekstrem mutluluktan geri çekip dengeye getirmek için terazinin diğer kefesine zıt bir ağırlık koyar. Negatif bir ifade. Ağlayarak veya dişlerinizi sıkarak o aşırı enerjiyi dışarı atar ve sistemi soğutursunuz. Konrad Lorenz'in bebek şeması yani Kinhin şema bunu anlatır. Büyük gözler, yuvarlak yüz. Bunlar beynimizdeki VTA bölgesini uyarır ve devasa bir bakım verme dürtüsü yaratır. Eğer bu duygu frenlenmezse o kadar yoğun bir sevgi hissederdik ki bebeğe bakmaktan yani incapacitation durumundan yemek yemeyi veya etrafı kollamayı unuturduk. Bu da savanada ölüm demekti. Bu yüzden beyniniz size o küçük, tatlı saldırganlık hissini verir. Kendine gel, çok sevdin. Şimdi biraz geri çekil ve etrafına bak. Yani hissettiğiniz o garip, zıt tepkiler birer hata değil. Onlar beyninizin sizi hayatta tutmak için kurduğu hassas bir denge mekanizması. Şimdi biraz daha günlük ama bir o kadar da sinir bozucu bir glitch'e gelelim. Salondasınız, aklınıza bir şey geldi. Mutfaktan su alayım. Yürürsünüz, koridoru geçersiniz, mutfak kapısından içeri girersiniz ve bam, hafıza silindi. Ben buraya neden geldim? Buna bilimsel literatürde The Doorway Effect yani kapı eşiği etkisi veya Gabriel Radwanski'nin tanımıyla olay segmentasyon teorisi denir. Ve yine suçlu o eski savana işletim sistemimizdir. Atalarımız için mekansal farkındalık hayati önemdeydi. Mağaranın içi güvenliydi, dışarısı tehlikeliydi. Mağaradan çıkıp ormana adım attığınız anda beyninizin mağara modunu kapatıp orman modunu açması gerekiyordu. Mağaradaki duvar resimlerini veya ateşin yerini düşünmenin ormanda bir faydası yoktu. Aksine dikkatinizi dağıtıp sizi bir aslana yem edebilirdi. Bu yüzden beyin her mekan değişikliğini, her kapı eşiğini bir olay sınırı yani event boundary olarak kodlar. Yeni bir odaya girdiğinizde beyin REM'i yani kısa süreli hafızayı temizler. Eski oda verisi siliniyor, yeni oda verisi yükleniyor. Sorun şu ki modern dünyada biz sadece fiziksel kapılardan geçmiyoruz. Dijital kapılardan da geçiyoruz. Instagram'dan çıkıp Twitter'a girmek bir kapı eşiğidir. Aynı şekilde e-postadan Excel'e geçmek, telefondan başınızı kaldırıp televizyona bakmak. Bunların hepsi bir kapı eşiğidir. Günde binlerce kez eşik atlıyoruz. Ve beynimiz her seferinde reset tuşuna basıyor. Ofiste çalışanların odaklanma sorunu tam olarak budur. Sürekli sekme değiştiren, sürekli bildirimlere bakan modern insan aslında beynini sürekli ön yükleme yani buffering modunda tutuyor. Derinleşemiyoruz çünkü sürekli yeni odaya giriyoruz. Odaklanamamanız sizin tembelliğiniz değil. Bu mağara adamı beyninizin dijital ormanda kayboluşunun hikayesi.
Bu arada bilim insanları bunu aşmanın yolunu da buldu. Elinizde bir nesne taşımak. Eğer odayı değiştirirken elinizde bir bardak veya o işle ilgili bir nesne tutarsanız beyniniz o nesneyi çapa olarak kullanır ve hafızayı silmez. Deneyin, işe yaradığını göreceksiniz. Ve şimdi videonun en başında sorduğum o soruya, o korkunç hisse geri dönelim. Hani o korkulukların kenarındayken gelen dürtü vardı ya, işte o sistemin en büyük ve en yanlış anlaşılan hatası. Jennifer Hames'in 2012'deki araştırmasına göre insanların %50'sinden fazlası hayatlarının bir noktasında yüksek bir yerde dururken atlama dürtüsü hissettiğini söylüyor. Ve bu insanların çoğunun hiçbir veda düşüncesi de yok. Peki, mutlu ve yaşamayı seven bir insan neden bir anlığına da olsa kendini boşluğa bırakmak ister? Cevap, beyninizin işlem hızındaki bir senkronizasyon hatasında gizli. Florida Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar buna yüksek yer fenomeni diyor. Mekanizma şöyle çalışır. Yüksek bir uçurumun kenarına geldiniz. Aşağıya baktınız, gözleriniz derinliği algıladı ve en ilkel alarm merkeziniz olan amigdalaya bir sinyal gönderdi. Tehlike, düşüyoruz. Amigdala düşünmeden milisaniyeler içinde bedeninize emir verir. Geri çekil, dengeni sağla. Bedeniniz refleks olarak gerilir veya bir adım geri atar. Bu hızlı yoldur. Ama milisaniyeler sonra beyninizin mantıklı kısmı, CEO'su olan prefrontal korteks devreye girer. Etrafına bakar, korkulukları görür. Zeminin sağlam olduğunu anlar ve durum değerlendirmesi yapar. Sakin ol, güvendeyiz, düşmüyoruz. İşte glitch tam bu iki sinyal arasındaki o kısa boşlukta oluşur. Bilinçli zihniniz bedeninizin neden korkuyla geri çekildiğini anlamlandırmaya çalışır. Şöyle bir iç muhasebe yapar. 1 dakika, ben güvendeyim, önümde korkuluk var, düşme tehlikem yoktu. Ama bedenim sanki atlıyormuşum gibi tepki verdi. Eğer güvendeyken bedenim oraya gitmeye çalıştıysa, demek ki ben atlamak istedim. Gördünüz mü? Beyniniz bedensel bir refleksi bilinçli bir istek sanarak yanlış yorumluyor. O atlama isteği sandığınız şey, aslında beyninizin sizi kurtarma refleksini yanlış anlamasıdır. O his ölüm arzusu değil, hayatta kalma arzusunun ta kendisidir. Bu yorum hatası modern insanın varoluşsal krizlerinin çoğunun temelidir. Bedenimiz stresli ofis ortamına, yani aslan saldırısına tepki verir. Kalp çarpıntısı veya terleme. Bilinçli zihnimiz ise bunu ben yetersizim, ben başarısızım, ben mutsuzum diye yorumlar. Oysa sadece savana donanımınız plazadaki floresan ışıklarına tepki veriyordur. Tüm bu hatalar, tüm bu uyumsuzluklar bizi tek bir yere getiriyor. Albert Camus'un o büyük sorusuna, hayat her şeye rağmen güzel mi? Bedenimiz bize oyunlar oynuyor, beynimiz yanlış alarmlar veriyor, duygularımız sigorta attırıyor ve biz bu kaosun içinde anlam arıyoruz. Belki de sorun bir anlam aramamızdadır. Camus, Sisyphos efsanesini anlatır. Tanrılar tarafından sonsuza dek bir kayayı dağın tepesine itmeye mahkum edilen adam. Kaya her seferinde aşağı yuvarlanır, anlamsız, bitmeyen bir döngü. Tıpkı bizim her gün işe gitmemiz, her gün aynı bildirimlere bakmamız, her gün aynı kapı eşiklerinden geçip unutmamız gibi. Ama Camus der ki, Sisyphos'u mutlu hayal etmeliyiz. Çünkü Sisyphos kayanın tekrar düşeceğini bilir. Bu absürt durumu, bu anlamsızlığı kabul eder ve buna rağmen o kayayı tekrar itmeye iner. Bu onun baş kaldırısıdır. Evrimsel hatalarımıza, beynimizin bizi kandırmasına, boşluğun o sahte çağrısına rağmen buradayız. O glitchler bizim kusurumuz değil, insanlığımızın kanıtı. Boşluğun çağrısını duyduğunuzda korkmayın. O ses sisteminizin çalıştığını gösteriyor. Sadece biraz güncelleme bekliyor. O güncelleme gelene kadar bu eski donanımla yapabileceğimiz en iyi şey hatalarımızı tanımak, kendimize karşı nazik olmak ve o kayayı yüzümüzde hafif bir tebessümle itmeye devam etmektir. Çünkü en büyük başkaldırı kendi hayatının kontrolünü eline almaktır. Ancak bugün bu kontrolü elimizde tutmak tarihte hiç olmadığı kadar zor. Çünkü karşımızda biyolojik zaaflarımızı bizden daha iyi bilen bir dikkat endüstrisi var. Eğer o kayayı itecek gücü bulamıyorsanız belki de sebebi enerjiniz değil, dikkatinizin çalınmış olmasıdır. Sabah uyandığınız o ilk 10 saniyede kaybettiğiniz savaşı kazanmak
ve o %1'lik özgür zihinlerin arasına katılmak istiyorsanız reçete tam olarak şu an ekranda çıkan videoda.